İyi akşamlar. Bu akşamki konuklarımız birer Türkiye rekortmeni. Mağaracılık sporu nedir ve bu kırmış olduğunuz rekor? Bir grup mağaracı keşfinden 28 yıl sonra yine Çukurpınar Mağarası'nda. Yıllar boyu buraya gelmediğim yıllarda buranın rüyalarını gördüm hep. Ben hem bu yaylayı, bu coğrafyayı çok sevdim, hem mağaracılığı çok sevdim ve çok özlemişim burayı gerçekten. Burası bizim evimiz gibiydi çünkü çok uzunca bir zaman. Yani uzun zaman evinizi terk edersiniz ve yıllar sonra doğduğunuz yere dönersiniz. Her taşı tek tek hatırlarsınız. O yüzden benim için eve dönmek gibi bir şey bu. Burada değişen bir şey yok. Bizim hayatlarımız tabii değişti. Çok daha kurumsallaştık. Hepimiz iş temposu, koşturmaca, başka sorumlulukların içerisindeyiz. Ama dönüp bakıyorum o yıllarda edindiğimiz dostluklar, birliktelikler o kadar güçlü ki onlar hiç değişmedi. Yıllardır çok az gördüğümüz insanlarla aynı noktada devam edebilmek inanılmaz güzel bir şey. Burası bize çok şey katmış. Bunu çok farkındaydık. 15-20 yıl sonra daha güçlü bir şekilde farkındayım. Her sene 30 kişinin giderek 3 hafta bu zorlu şartlarda beraber oluyor olması insanları inanılmaz bir şekilde yaklaştırdı. Ya bu konu sadece şey değil, bir mağara araştırması değil ve buradan doğan inanılmaz derin bir dostluk oluştu. Biz birbirimizin ipiyle kuyuya iniyoruz ya. Döşemesini yaptığım ipe güvenerek bir yığın insana 30 kişi 40 kişi hayatlarını ona emanet ediyorlar. Tam tersi ben kendi hayatımı onlara emanet ediyorum. Taşeli Platosu'nun en gizemli yerlerinden olan Çukurpınar Yaylası, milyonlarca yıldır sakladığı sırrı ilk kez 1989 yılında paylaşmıştı. Çukurpınar Düdeni, 1196 metre derinliğiyle yakın zamana kadar ülkemizin en derin mağarasıydı. Çukurpınar Düdeni, 1988 yılında gelen bir ihbar üzerine keşfedilmişti. Gazeteci Güngör Türkeli, bölgede araştırmalar yapan Doktor Temuçin Aygen'e yaylada büyük bir düden olduğunu haber vermişti. Bu ihbar Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırmaları Kulübü'ne ulaşınca Taşeli Platosu araştırmaları başladı. Keşfedildiği yıllarda Çukurpınar Düdeni derinlikte Türkiye rekortmeni, dünya derinlik klasmanındaysa 24. sıradaydı. Bu büyük bir keşifti ve Türkiye'nin mağara cenneti Taşeli Platosu'nda başka keşiflerin de önünü açtı. Düden'in komşusu olan Peynirlikönü Mağarası, 1429 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin mağarası unvanını aldı. 1989-1994 yılları arasında Çukurpınar Mağarası'nı keşfeden, ilerleten ve araştıran BÜMAK üyeleri 28 yıl sonra aynı yerde, birlikte aynı duyguları yaşıyor. Bize o zaman bir şirket sponsor oldu, tır verdi. Yani bizim bütün bu eşyalarımız buradan, İstanbul'dan Anamur'a kadar o tırla taşındı. Şimdiki gibi buraya kadar yol açılmış durumda değil. Anamur'dan daha sonra diferansiyel kilidi falan olan bir aletle yukarı Çamurlu'ya geliniyor. Ertesi günde oradan katırlar ve develerden oluşan bir konvoyla, eski filmlerdeki İpek yolundaki kervanlara benzeyen bir kervanla Çamurlu'dan da bir günlük yaklaşık mesafede Çukurpınar Yaylası'na geliyorduk. Katırlara, eşyaları bıraktık. Merak içindeyiz. Bu her geleneksel bir mağaracının şeyidir. Böyle patır kütür gider ağzına bakmaya. Ağzına ulaştığımız zaman da 30 metre çapında taş atıyorsunuz. Bum diye bir ses. Hepimiz irkildik. 100 metreyi aşıyor. Aman Tanrım. Binlerce metre ip, yüzlerce karabin, saatlerce, mesela bir defada en uzun kaldığım 9 gün. Bu işin teknik tarafı, teknik zirvesi. Ruhen acaba nereye kadar o sınırı göğüsleyebilip o korkuyla mücadele edebileceğim, ama tabii kuralları her zaman uygulayarak. Binden sonra o yorgun adamlar nasıl gidecek yani? Bana pek makul gibi geldi. Ben sana söyleyeyim, binden sonra o adamlar çıkacak. Binden belki 8 saatte, belki 10-12 saatte çıkacaklar, tamam mı? O bağlama orada kalacak öyle. 3 gün falan iyi bir dinlenecek herhalde herkes. Abi vakti olan. 91 yılı ekip olarak en kalabalık olduğumuz ve en güçlü olduğumuz yıldı esasında. Ama mağara 92 yılında bitti. Çok zayıf bir ekiptik bir önceki seneye göre ve belli bir süre sonra mağarayı bitiremeyeceğimize kanaat getirdik. Ya mağara daha -300'de falan, bu mağara bitmeyecek dedik.
2 gün hiçbir şey yapmadık. Dinlendik, beslendik ve birbirimize gaz vererek esasında bu zaman geçti. Ve bu psikolojiliğiyle bir strateji oluşturdu. Stratejide şu vardı. 3 kişi 700 metreye bütün malzemeleri taşıyacak, kampı kuracak. Arkasından da 1000 metreye kadar olabildiğince gidip malzeme taşıyacak. Bu esnada yukarıdan diğer 3 kişi de hiçbir şey almadan 700'e inecek, bütün enerjisini derine saklayacak. Biz tabii ilk günümüz 700'e inmekle geçti. Daha sonraki 2 gün 1000 metreye inmek, ölçmek, toplamak ve 700'e geri dönmekle geçti. Ve bu da baktığınızda 6 güne tekabül ediyor. 6 günün sonunda da dışarıya çıkmış olmayı başarmış olduk. Dedik ki işte 6 kişilik bir ekip oluşturacağız. İşte Kamikaze, onlar dip ekibi, biz de Ananas. Bizim grubun ismi Kamikaze grubuydu ve biz mağaranın en dibine inen şanslı ekip olduk. İşte Bülentler de dip ekibi olarak son iniş için girdiler. Tabii biz onları daha sonra kampta beklemeye başladık. Küçük bir çadırın içinde bekledik. Sonra işte Bülentler geldi. Tabii Bülentler enteresan bir şekilde mesela 7 çantayla inip 8 çantayla geri geldiler. Hatta biz takıldık, oğlum Almancı mısınız? Yani daha fazla eşyayla geri nasıl gelebilirsiniz diye. Sarıldık, işte öpüştük falan, mağara bitti diye danslar falan ettik. Şarkılar söyledik. Hatta bir arkadaşımızın yanında şampanya getirmişti. Orası için saklıyordu. O şampanyayı patlattık falan. O günleri bir kez daha anımsamak için yapacakları anı girişinden önce kampta yağışın dinmesini beklerken hatıralar da bir bir akıllara düşüyor. Ne de olsa dünyada 1196 metre derinde anıları olan çok fazla insan yok. İşte ilk gelmişiz daha bir hafta olmuş. Bir çuvallık lavaş ekmeği yapılı duran lavaş ekmeğini ineğin biri giriyor çadıra, yemek çadırına yiyor. Sonra da susayıp ardından şuradaki yalağa gidiyor. Oradan da bir su içiyor. Orada öğrendik ki ineklerin biyolojik olarak doydum deme mesajı gitmiyor. Ne verirsen yiyor. Üstüne suyu içiyor ve çatlıyor, ölüyor. Bir çuval tam sabah bir şişmiş hayvan böyle 4 inek. Bahadır sen vardın ya. Tabii abi, ineği biz gömdük. Asıl Bahar abi. İnek abi şurada öldü. Suyun başında. İnek bu arada gebe. Ve bir kızın da ne denir? Çeyizi olacakmış. Şimdi olayı daha zincirleniyor yani. İnek gitti, çeyiz gitti. Kız evde kaldı falan, bayağı bir değiş. Tabii sosyal bir sıkıntı da var ortada. Bunlar geliyorlar. Çukurpınar, düden oluşumlu aktif bir mağara. Bu nedenle dışarıdaki yağış mağaraya inmek açısından risk oluşturuyor. Yağmurun dinmesini beklemekten başka çare yok. Gri bulutlar Taşeli platosundan taşınıyor. Açık bir gökyüzü ve pırıl pırıl bir hava mağaracıları selamlıyor. Tulumları kuşanma, ekipmanı, donanma zamanı. Mağaracılığın çok önemli bir özelliği, hem bireyselliğin hem takım sporu olmanın en üst düzeyde yaşandığı sporlardan birisidir. Bireysellik var çünkü kendinize ait kararlar veriyorsunuz hayatınızla ilgili. Bir ipin ucundasınız. Bazen karanlıkta ses kontağı kesiliyor. Yalnız başınıza 50 metrelik bir uçurumdasınız. Arkadaşlarınızdan uzaksınız. Bu iki ucu aynı anda deneyimlemek, yani hem birey olabilmek hem takım olabilmek, bunu öğretti mağaracılık bana. Bilinmezlik, kafalarda bir sınır var. O sınır kırıldıktan sonra artık çok rahat. Yani bu iş psikolojik. Neticede o bağlandığınız ip 2 ton çekiyor. Benim için burası bütün ömrümde yaptığım, hala iş hayatımda dahil en büyük iş. Bu anı girişinde amaç dibe ulaşmak değil. Eski mağaracıların amacı 130 metreye kadar inip kendilerini yeniden evde hissetmek. Şimdi aşağı inerken tabii bir anda sizi bir soğuk bir hava karşılıyor. O zaman bir mağaraya geldiğinizi hissediyorsunuz. Genelde insan ipe bağlanana kadar daha endişeli oluyor aslında. Ama ipe bağlandığınız zaman çok enteresan bir güven geliyor. Çok daha kendimi iyi ve rahat hissediyorum. Hadi bakalım. Bastığınız her nokta keşfedilmemiş noktalar. Biraz kendinizi kaşif olarak hissediyorsunuz aslında. Başka bir gezegende gibisiniz. Serini geldi. Yıllar geçtikçe o 11 milimetrelik ipe ve o işte 2,5 santimlik çiviye güvenip güvenmeyeceğini bir daha sorgular hale geliyorsun. Yani bir tarafta 21 yaşındasın, bir tarafta 47 yaşındasın. Dolayısıyla birinci duygu korku. İkincisi de çok eski bir dostu böyle çok uzun zaman sonra görüp onunla böyle hasret gidermek. Tamam dedim, artık doğal ortamımdayım. Deniz seviyesinden
1880 metre yüksekte keşfedilen Çukurpınar Mağarası, yerin 1196 metre derinine kadar uzanıyordu. Bugün bile dünyada bu derinlikte sayılı mağara var. En mutlu insanlar belki de mağaracılardır. Çünkü öylesine dar, karanlık bir yerde yaşarlar ki yüreklerini geniş ve aydınlık tutmak zorundadırlar. İliklerime kadar bunu hissediyorum burada. Eski çağlarda bilinmeze olan korku. İşte hiç kimse batıya gitmeyi cesaret edemiyordu Kolomb'a kadar. Kolomb gittikten sonra ikinci kişi çok rahat gitti artık oraya. Aşağıya doğru indikçe zihin insana oyunlar oynamaya başlıyor. Üzerinde kaç yüz metre ve kaç bilemediğin milyon ton kaya ve toprak olduğunu hatırlıyorsun. Bir yandan da zihnin yine sana diyor ki ya bu arada hani şu an çıkayım desen hani 1,5 günde çıkabiliyorsun buradan. Her mağara dünyanın içinde saklı bir başka gezegen gibi özgün ve farklı. Gün ışığından çok uzakta bir aydınlanma anı. Kendinizle baş başasınız. Hiçbir otorite yok üzerinizde. Yani ne ülkenin içindesiniz ne dünyanın içindesiniz. Siz varsınız, hayatın kendisi ve mağara var. Öyle bir özgürlük hiçbir yerde yok. Kimse size böyle bir özgürlük tanıyamaz. Burun en derine inen Evren Yinay arkadaşımızı da analım. Analım. Evet. Ruhu şad olsun. Evet. Bisikletiyle giderken sarhoş bir sürücü gelip çarptı. Çarptı. Aramızdan aldı onu. Dönüşe geçtiğimizde fiziksel olarak zorlandığımı hissettim ki böyle bir şey beklemiyordum. Ve tekrar korku geldi. Aklımdakileri tasfiye ettim aklımdan. Tabii aşağı inerken ve çıkarken gençliğimizdeki kadar iyi değildik ama yani aslında sandığımızdan daha iyi bir giriş olduğunu düşünüyorum. Yani çocukluk yıllarımıza geri döndük diyebiliriz hepimiz. Ya biz ne güçlüymüşüz. Altımızda çantalarla falan yerleri nefes nefese dinlenerek çıkmak. 2 tane çocuk sahibiyim. Eşimle burada tanıştım. Ailemi burada kurdum yani bir taraftan da. Fakat o içerideki o keşfetmenin duygusunu başka yerde yaşayamadım. Ne değişmiş dersen, değişen tek şey var. Çıkarken biraz yavaş yavaş tırmandık. Onun dışında her şey aynı.